Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için dikkat etmemiz gereken birkaç önemli püf noktadan bahsedeceğim. Özellikle orkidelere doğru gübre kullanımının nasıl olacağını da göstermek istiyorum. Çünkü YouTube'da orkidelerin çiçek dalı çıkarabilmesi için birçok yöntem tavsiye ediliyor. Bugün sizlere özellikle en doğru yöntemi göstermek istiyorum. Orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını desteklemek için sarımsak kullanacağım. Özellikle orkidelerinizin sağlıklı kök ve yapraklara sahip olmasını istiyorsanız sarımsak kullanımı bu noktada çok önemli. Fakat sarımsak kullanımla ilgili birçok yanlış anlatım var. Kesinlikle bunları yapmamanız için bu videoyu çektim. Sizlere sarımsağı orkidelerde özellikle yaprak, dal ve köklerinde nasıl kullanacağımı göstereceğim. Bunun için bir diş sarımsağı kabuğundan ayırıyorum. Çok fazla sarımsak kullanmıyoruz. Sarımsak bildiğiniz üzere içerisinde bol miktarda antioksidan özelliği olan bir madde. Fakat sarımsağın aynı zamanda çok yakıcı bir özelliği vardır. Sarımsağı çok yakıcı özelliğinden dolayı yapraklarına direkt süremezsiniz ya da yapraklarına direkt gübre olarak veremezsiniz. Yapraklarının sararmasına ve ölmesine sebep olur. Ya da orkidelerin dallarına çiçek dalı çıkarabilmesi için sarımsağı süremeyiz. Bu kesinlikle doğru bir yöntem değildir. Dediğim gibi sarımsak faydalı olduğu gibi çok yakıcı özelliği olduğu için bunu direkt hiçbir şekilde ne dalına ne köküne ne de yaprağına süremeyiz. Yoksa dal ve kökleri, yaprakları yanar ve çiçek çıkarmak yerine orkideniz daha da kötü olur. Şimdi sizlere sarımsağı orkidelerinizin yapraklarının ve köklerinin sağlıklı olabilmesi ve bol çiçek dalı çıkarabilmesi için en doğru yöntemi göstereceğim. Hemen bunun için sizlere ilk yöntemimden bahsetmek istiyorum. Sarımsağı bu şekilde kabuklarını soyduktan sonra sadece bir sarımsağı küçük ince dilimlere ayırıp daha sonra 1 litre suyun içerisine koyabilirsiniz. Bu şekilde sarımsağı direkt değil fakat suyun içerisinde 12 saat bekleterek sarımsak içerisindeki vitaminlerin suya geçmesini sağlayacağız ve biz sadece bu suyu kullanacağız. 12 saat bu suyu dinlendireceğiz. 12 saat beklettikten sonra elimdeki orkidede özellikle göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz üzere kökleri birçoğunluğu çürümüş, yaprakları solmaya başlamış bir orkide var elimde. Bu tarz orkidelerde sarımsağın antioksidan özelliği sayesinde sarımsak bu tarz orkidelerin yeniden canlanmasına yardımcı olur. Çünkü bu tarz orkidelerde ya bir küflenme ya bir mantar ya da özellikle böceklenme gibi hastalıklardan dolayı orkideniz bu hale gelebiliyor. Burada yapmanız gereken toprak değişimi yapmadan orkidenizi yeniden canlandırmak. Bu mümkündür. Çünkü bu haldeki orkideler bazen saksı değişimi sonrasında daha da kötüye gidebiliyor. Bakın dalında da gördüğünüz üzere lekeler var. Bu orkidede bir hastalık, böcek olduğunu gösteriyor. Sarımsak hem kokusu hem de güçlü etkisi sayesinde böcekleri bu tarz orkidelerden uzaklaştırır. Hemen kullanımı için bakın bir süzgeç kullanıyorum. Sarımsağın tanelerini süzeceğiz. Çünkü tanelerinin orkidenin kök yapraklarına değmemesi gerekiyor. Sadece suyunu kullanıyoruz. Bu tarz orkidelerde birinci yöntem olarak orkidenizi dezenfekte etmek için yapraklarına, köklerini bu sudan verebilirsiniz. İlk olarak su olarak veriyoruz toprağın içerisine. Ben yarım su bardağı kadar yani 100 milim kadar bakın verdim. Bunu özellikle hasta orkideleriniz için 2 haftada bir uygulayabilirsiniz. Yaprak ve dallarını da dezenfekte etmek için bu şekilde bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Ve bu sarımsaklı suyu orkidenin bütün yapraklarına özellikle alt yapraklarını da sıkarak alt yapraklarında bir unlu bit ya da trips böceği ya da herhangi bir hastalık varsa bu hastalıklardan kurtulmasına yardımcı olacağız. Eğer orkideniz bu şekilde bir hastalığı varsa haftada bir kere sadece yapraklarına sarımsaklı suyu sıkabilirsiniz. Böylelikle böcekleri de hem kokusundan hem de güçlü özelliği sayesinde uzaklaştıracaktır. Ve
Eğer orkidenizin dalı bu şekilde çiçeksizse, herhangi bir tomurcuk yoksa orkidenizin hastalıklı olan dalına da bakın bu şekilde sarımsaklı suyu sıkabilirsiniz. Çünkü genelde orkide hastalıklarında daldan başlayarak yaprak ve köklere kadar ilerler böceklenmelerde ve bu yüzden her tarafını sıkıyoruz. Ya da orkidenizin hiç yaprağı kalmadıysa bu tarz orkidelerde de kökleri kuvvetlendirmek için, çünkü sarımsak hızlı kök çıkarmasına da yardımcı olur. Fakat sadece köklerine ve kenar kısımlarına gübre olarak bu suyu verebilirsiniz. İkinci önemli nokta, sarımsaklı suyu biz çiçekli orkidelere verebilir miyiz? Sarımsaklı suyu tabii ki çiçekli orkidelere ayda bir kere gübre olarak verebilirsiniz. Fakat kesinlikle tomurcuklu orkidelere sarımsaklı sudan sıkmayın. Eğer direkt tomurcuklarına sıkarsanız o tomurcukların ölmesine sebep olur. Çünkü tomurcuklar narin olduğu için hiçbir şekilde tomurcuklara su ya da bir gübre sıkılmaz. Bunun yerine bakın, yarım su bardağı kadar çiçekli orkidelerinize bu şekilde gübre olarak verebilirsiniz. Ve bunu ayda bir kere uygulamanızda hiçbir sakınca yok. Orkideniz hasta olmasa bile orkidenizin köklerini canlandırmak, bol bol yeni çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olmak için sarımsaklı suyu kullanabilirsiniz. Çünkü sarımsaklı su orkideyi böceklerden ve hastalıklardan koruyacağı için orkidenizin köklerinin ve yapraklarının sağlıklı olmasına yardımcı olur. Sağlıklı bir orkide mutlaka bu şekilde bol bol yeni çiçek dalı çıkarır. Bakın, hem yan dallardan hem de ana çiçek dalı olarak bu orkidem en az her bir dalda 2 tane çiçek dalı çıkardı. Ve bir orkidede bakın sadece 6 tane çiçek dalı var. Yani bir orkide birden çok çiçek dalı çıkarabilir. Bu kesinlikle orkidelerinizin sağlıklı olması ve vermiş olduğunuz gübreler ile doğru orantılıdır. Bu yüzden gübre kullanımını kesinlikle doğru bir şekilde vermeniz gerekiyor. Ve kesinlikle her duyduğunuz yöntemi denemeyin ve orkidelerinizi gözlemleyin. Tabii ki bol ışık alması da orkideler için çok önemli. Bu tarz orkidelerin özellikle kış ayında bol bol ışık alması gerekiyor. Bol ışık alan orkideler daha hızlı çiçek dalı çıkarırlar. Ve orkidelerinizi çok fazla sulama yapmadan sadece köklerine bakarak sulama yaparsanız ve sıvı bitki besinlerini bir ay arayla değiştirerek verirseniz orkideleriniz bol bol bu şekilde çiçeklenecektir. Umarım bu anlattığım bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. En doğru şekilde sizlere her zaman anlatmaya çalışıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.